Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde sizlerle birlikteyiz ve bu seferki konumuz peçenekler. Yani tarih sahnesinde oldukça ilginç izler bırakmış bir göçebe halk. Evet, ilgi çekici bir konu gerçekten. Elimizdeki kaynaklarda biraz farklı. Peçenekler, göçler, savaşlar ve zaferler başlığı altında biraz daha şiirsel, destansı bir dille yazılmış gibi duran bölümler var. Bu da onlara farklı bir açıdan bakmamızı sağlıyor aslında. Aynen öyle. Peki amacımız ne? Bu alıntıları kullanarak peçeneklerin yolculuklarını, hani o mücadelelerini, ittifaklarını ve tarihlerindeki o kritik anları biraz daha iyi anlamaya çalışmak. Tamamdır, başlayalım o zaman. Şimdi kaynaklar hemen başta önemli bir noktaya değiniyor sanki. Diyor ki, peçenekler birleşik bir yapı kurmamış. Devlet kuramadı, boy boy yaşadı diyor. Evet, bu çok temel bir bilgi onlar hakkında. Bu yapı, yani bu boy boy yaşama hali, onların tarih sahnesindeki rolünü nasıl belirlemiş olabilir? Sadece bir organizasyon biçimi miydi bu? Yoksa daha derin etkileri oldu mu? Bu başlangıç noktası gerçekten kritik. Boy boy yaşamak, yani merkezi bir devlet otoritesi olmaması, daha çok kabile federasyonu gibi düşünelim. Birçok göçebe toplulukta gördüğümüz bir özellik aslında. Bunun en büyük avantajı muhtemelen hareket kabiliyeti ve adaptasyon esnekliği. Yani farklı gruplar değişen koşullara göre daha bağımsız hareket edebiliyorlar. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var diyorsun. Tabii yani bir araya gelip daha büyük kalıcı yapılar kurma konusunda bir zorluk yaratıyor olabilir bu durum. Uzun vadeli stratejiler geliştirmek belki daha zorlaşıyor. Anladım. Yani büyük imparatorluklarla rekabet ederken veya onlarla sürekli ilişki kurarken merkezi bir otoritenin eksikliği dezavantaj olabiliyor. Kesinlikle kararların alınması, kaynakların seferber edilmesi daha parçalı kalabiliyor. Devlet kuramamaları onların tarihte daha çok böyle dönemsel olarak parlayan güç odakları gibi görünmelerine yol açmış olabilir. Veya kaynakların da birazdan değineceği gibi paralı askerlik gibi yollarla öne çıkmalarına neden olmuş olabilir. Yani bu yapı hem güçlerinin hem de belki zayıflıklarının anahtarı gibi bir şey. Aynen öyle diyebiliriz. Peki bu boy yapısı ve hareket kabiliyeti göçleriyle de yakından ilgili olmalı değil mi? Kaynakta 7. yüzyılda Oğuz baskısı Avrupa yolları açtı kapısı deniyor. Bu sadece bir yer değiştirme miydi yoksa onlar için bir dönüm noktası mıydı? Bu kesinlikle bir dönüm noktası. 7. yüzyılda Orta Asya'da diğer Türk boylarından, özellikle de akrabaları Oğuzlardan gelen baskı, peçenekleri batıya iten ana nedenlerden biri. Hı hı. Bu aslında Bozkır halkları arasındaki tipik bir dinamik. Yani otlaklar, su kaynakları, nüfuz alanları üzerindeki rekabet, böyle zincirleme reaksiyonla büyük göç hareketlerini tetikleyebiliyor. Kaynaktaki "Göçtüler batıya, kader yolu aldı" dizisi de sanki bunu anlatıyor. Çok güzel ifade ediyor, evet. Bir yandan zorunluluk var ama diğer yandan bu yeni yol, yeni bir kader, yeni fırsatlar demek aynı zamanda. Ve bu yeni kader onları kimlerle karşı karşıya getirdi? Yani Avrupa yolları açılınca kapıda kimler vardı? Bu göç onları önce Karadeniz'in kuzeyindeki o geniş bozkırlara, sonra da Balkanlara kadar taşıdı. İşte tam burada dönemin iki büyük gücüyle doğrudan temasa geçiyorlar. Kimlerdi onlar? Bir yanda Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu, diğer yandaysa o dönemde yükselişte olan Kiev Rus Prensliği, yani Knezliği. Anladım. Ve bu temaslar muhtemelen hem çatışma hem de bazen ittifak getirmiştir. Kaçınılmaz olarak evet, çok karmaşık ilişkiler doğurdu. Bazen şiddetli çatışmalar, bazen de duruma göre değişen ittifaklar şeklinde kendini gösterdi bu durum. Peki bu temasların doğası hakkında kaynak ne diyor? Mesela Bizans'la ilişkileri nasıl başlamış? Kaynak hemen bir ipucu veriyor aslında. Bizans'a ücretli askerlik etti, yiğitçe dövüştü, şöhretle yetti. Bu ilişkilerin önemli bir boyutunu gösteriyor. Paralı askerlik. Evet, paralı askerlik. Bu, peçenekler gibi savaşçı yetenekleri gelişmiş göçebe gruplar için sadece bir gelir kapısı değildi aslında. Bizans'ın da onlara ihtiyacı vardı. Ne için? İmparatorluğun geniş sınırlarını korumak, iç isyanları bastırmak veya rakip güçlere karşı koymak için peçenek süvarilerinin o hızına, savaşçılığına ihtiyaç duyuyorlardı. Yani karşılıklı bir çıkar ilişkisi var ortada. Bizans askeri güç alıyor, Peçenekler de hem para kazanıyor hem de belki bölgeyi daha yakından tanıyor. Öyle mi?
Tam olarak öyle. Yiğitçe dövüştüğü, şöhretle yetti ifadesi de onların bu rolde ne kadar başarılı olduklarını, savaşçı kimlikleriyle nasıl ün kazandıklarını gösteriyor. Ama bu sadece ticari bir anlaşma gibi de değil sanki. Değil tabii. Bu hizmet onlara Bizans'ın iç işleyişini, siyasi entrikalarını, diplomatik manevralarını gözlemleme ve öğrenme imkanı da sundu. Bu önemli. Bu bilgi birikimi daha sonra kendi bağımsız politikalarını yürütürken veya ittifak kurarken onlara avantaj sağlamış olabilir. Tabii bu ilişkinin pürüzsüz gittiğini de düşünmemek lazım Elbette. Ödemelerde aksaklıklar falan olmuştur mutlaka. gibi. Potansiyel sürtüşme kaynakları her zaman vardı. Peki sadece güneydeki Bizans'la değil, kuzeydeki Ruslarla da ilişkileri pek iyi görünmüyor. 150 yıl Rus'la sürdü savaşlar, kılıçlar çarpıştı, coştu meydanlar diyor kaynak. Bu çok uzun bir süre. Sürekli bir savaş mıydı bu? 150 yıl ifadesi muhtemelen kesintisiz, tek bir savaştan çok uzun bir döneme yayılan sürekli bir gerilim hali. Karşılıklı akınlar, aralıklı büyük çatışmalar dönemi diyebiliriz. Neden peki bu kadar uzun sürmüş? Şöyle, Peçeneklerin Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara yerleşmesi, Dinyeper Nehri gibi önemli ticaret yollarını kontrol etmeleri anlamına geliyordu. Bu da Kiev Rusları için hem ekonomik bir engel hem de askeri bir tehditti. Anladım. Yani Rus topraklarına akınlar düzenliyorlar, ticaret kervanlarını tehdit ediyorlardı. Evet, kaynaktaki kılıçlar çarpıştığı, coştuğu meydanlar ve kanla yoğrulmuştu onların yolu gibi ifadeler de bu mücadelenin şiddetini anlatıyor zaten. Çok çarpıcı dizeler. Evet, mücadelenin ne kadar yıpratıcı ve kanlı geçtiğini vurguluyor. Bu sürekli çatışma hali Peçeneklerin savaşçı kimliğini daha da perçinlemiş olmalı. Hayatta kalmak için sürekli savaşmak zorundaydılar. Destanla yazıldığı Şanlıoğlu dizisi de herhalde bu savaşlardaki kahramanlıklara işaret ediyor. Muhtemelen evet. Bu uzun mücadeleler sırasında öne çıkan bireysel kahramanlıklara, savaşçıların toplum içindeki itibarına ve bu dönemin kolektif hafızadaki o destansı yerine işaret ediyor olabilir. Onların kimliği büyük ölçüde bu savaşlarla şekillenmiş diyebiliriz. Bu savaşçı kimliklerini sadece başkaları için savaşırken veya Ruslarla mücadele ederken değil, kendi başlarına hareket ettiklerinde de görüyoruz sanırım. Kaynak 1050 yılındaki bir olaya dikkat çekiyor. 1050'de Edirne kuşatıldı, Bizans orduları yere serildi. Evet, bu önemli bir olay. Bu paralı askerlikten farklı bir durumu işaret ediyor gibi değil mi? Artık kendi hesaplarına hareket ediyorlar. Kesinlikle farklı. 1050'deki Edirne kuşatması ve ardından gelen savaşta Bizans ordusunu yenmeleri, Peçeneklerin artık sadece kiralanabilir bir güç olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda kendi siyasi hedefleri olan, Bizans için Balkanlarda ciddi bir tehdit oluşturabilen bağımsız bir aktör haline geldiklerini ortaya koyuyor. Bu onların gücünün zirvesi miydi acaba? Zirveye ulaştığı anlardan biriydi diyebiliriz. Zafer naraları göğe yükseldi, peçenek yiğidi tarih süsledi dizeleri de bu zaferin onlar için sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda kolektif bir gurur meselesi olduğunu anlatıyor. Düşününce o dönemin süper gücü Bizans'ı kendi toprağında yenmek. Büyük olay. Çok büyük olay. Bu hem Peçeneklerin kendine güvenini arttırmış hem de Bizans'ı onlara karşı daha temkinli olmaya itmiştir kesinlikle. Ve bu bağımsız güç gösterisinden yaklaşık 20 yıl sonra tarihin akışını değiştirecek çok daha büyük bir olayın içinde buluyoruz onları. 1071 Malazgirt Savaşı. Evet, Malazgirt. Kaynak, Malazgirt Ovası yazıldı şana, 1071'de kattılar cana diyor. Ama asıl çarpıcı olan sonraki dizeler. Hangi dizeler? Taraf değiştirip Türk'ün yanına, zafer kazandırdılar Hakan'ına. Bu taraf değiştirme anı çok dramatik bir müdahale. Savaşın sonucunu doğrudan etkiliyor. Nedir buradaki dinamik? Niye böyle bir karar almışlar? Malazgirt gerçekten de Anadolu ve Bizans tarihi için bir dönüm noktası. Ve Peçeneklerin, onlarla birlikte hareket eden Uzların yani Oğuzların bu savaştaki rolü genellikle kritik olarak değerlendirilir. Bildiğiniz gibi Bizans ordusunun önemli bir kısmı ücretli askerlerden oluşuyordu ve bunların arasında Peçenekler de vardı. Ama savaş meydanında Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu Türklerini gördüler. Yani dil ve köken olarak kendilerine yakın bir halkı.
İşte orada işler değişti. Aynen. Kaynağında dediği gibi önemli bir kısmı Bizans saflarını terk edip Selçuklu tarafına geçti. Peki neden? Sadece Türk'ün yanına geçme isteği mi? Hani bir tür etnik dayanışma mı? Yoksa daha stratejik nedenler olabilir mi? Mesela Bizans'tan memnun değillerdi ya da Selçukluların yükseldiğini görüp kazanan tarafa geçelim mi dediler. Muhtemelen her ikisinin de bir karışımı söz konusu. Ortak Türk kökeni, dil, kültürel yakınlık kesinlikle önemli bir faktör. Karşılarındaki gücün kendileri gibi Bozkır kökenli, dinamik, yükselen bir Türk devleti olduğunu görmek, Bizans hizmetinde kalmaktan daha çekici gelmiş olabilir. Mantıklı. Belki de o anki savaş koşulları, Bizans ordusundaki kargaşa veya dediğiniz gibi Bizans'a karşı birikmiş hoşnutsuzluklar, ücretler, muamele gibi şeyler bu kararı tetiklemiştir. Kaynağın dili ama daha çok soydaşlık vurgusu yapıyor gibi. Hakan'ına yardım diyor. Evet, kaynak olayı o motivasyon üzerinden anlatıyor. Bu da Peçeneklerin kendilerini daha geniş bir Türk dünyasının parçası olarak gördüklerini ima edebilir. Ama sonuç ne olursa olsun bu taraf değiştirme çok kilit bir örnek. Neyi gösteriyor peki? Göçebe sadakatinin ne kadar durumsal olabildiğini gösteriyor. Yani katı ittifaklardan çok anlık güç dengeleri ve kimlik bağlarının kesişimine dayanabildiğini. Bu hareket Bizans ordusunun merkezini zayıflattı, moralleri bozdu ve Selçuklu zaferine ciddi bir katkı sağladı. Bölgedeki güç dengelerini alt üst eden bir andı yani. Malazgirt'teki bu kritik rolden sonra Peçeneklerin hikayesi nasıl devam ediyor? Balkanlardaki varlıkları sürdü mü? Kaynak 1090 yılına ait bir ittifaktan bahsediyor. 1090 yılında karadan geldi, Çaka Bey denizden kuvvet serdi. Bu kiminle yapılan bir ittifak? Amacı neydi? Bu ittifak, Peçeneklerin Malazgirt'ten sonra da Balkanlarda önemli bir güç olarak varlıklarını sürdürdüklerini gösteriyor. Bu sefer İzmir merkezli bağımsız bir Türk beyliği kurmuş olan ve güçlü bir donanması olan Çaka Bey ile Bizans'a karşı güçlerini birleştiriyorlar. Oo, iddialı bir plan. Hem de nasıl? Plan şu, Peçenekler Trakya üzerinden karadan ilerleyip Konstantinopolis'i yani İstanbul'u kuşatacak, Çaka Bey de donanmasıyla denizden destek verip şehri abluk altına alacak. Yani Bizans başkenti hem karadan hem denizden koordineli bir Türk saldırısıyla karşı karşıya kalıyor. Bu Bizans için gerçekten kabus gibi bir senaryo olmalı. Başarılı olsaydı tarih çok farklı yazılabilirdi. Kesinlikle. Bu ittifak, Bizans İmparatorluğunu belki de tarihindeki en zor durumlardan birine soktu. İki farklı cepheden gelen bu eş zamanlı baskı başkente doğrudan tehdit ediyordu. Ama Bizans da tecrübeli tabii bu konularda. Öyle. Bizans bu tür kriz anlarında diplomatik manevralardaki ustalığını sık sık göstermiştir. Kaynağın son dizeleri de bu durumu özetliyor aslında. Bizans kumandanı yardım diledi, Kumanlar gelip Peçenek'i yendi. İşte yine bir ironi, Bizans Peçenek tehdidini bitirmek için bu sefer başka bir göçebe Türk grubu olan Kumanları yani Kıpçakları mı devreye sokuyor? Aynen öyle. Birini diğerinde kırdırma politikası yani. Tam olarak bu. İmparatorlukların çevrelerindeki göçebe halkları yönetmek için sıklıkla başvurdukları bir yöntem. Böl ve yönet veya düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesi. Kumanlar da mı Türk? Evet, Kumanlar da Peçenekler gibi Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda yaşayan güçlü, savaşçı bir Türk kavmiydi. Ve Peçeneklerle aralarında zaten ciddi bir rekabet ve düşmanlık vardı. Bizans bunu kullandı yani. Aynen. Bizans İmparatoru 1. Alexios Komnenos bu rekabeti kendi lehine kullanarak Kumanlarla ittifak kurdu. 1091 yılında Meriç Nehri yakınlarındaki Lebunyon Savaşı'nda Bizans-Kuman ittifakı Peçenek ordusunu kesin ve yıkıcı bir yenilgiye uğrattı. Bu yenilgi Peçenekler için sonun başlangıcı mı oldu peki? Evet, Lebunyon Savaşı, Peçeneklerin bağımsız bir siyasi ve askeri güç olarak tarihteki rollerinin büyük ölçüde sonu anlamına geldi. Çok büyük kayıplar verdiler ve bir daha eski güçlerine asla ulaşamadılar. Çok çarpıcı bir son. Burada gördüğümüz şey sadece askeri bir yenilgi değil aslında. Aynı zamanda göçebe gruplar arasındaki rekabetin ve yerleşik imparatorlukların bu rekabeti nasıl kendi çıkarları için kullandığının da bir örneği. Kumanların dış müdahalesi
peçeneklerin kaderini belirledi ve Bizans'ı Balkanlardaki peçenek tehdidinden kurtardı. Yani Bozkır diplomasisinin ve imparatorluk göçebe ilişkilerinin ne kadar acımasız ve değişken olabildiğini gösteren bir olay. O halde bu şiirsel kaynaktan yola çıkarak peçeneklerin hikayesini şöyle bir toparlayalım. Merkezi bir devlet kuramıyorlar ama boylar halinde örgütleniyorlar. Oğuz baskısıyla batıya göç edip Bizans ve Ruslarla komşu oluyorlar. Evet. Savaşçı kimlikleriyle öne çıkıyorlar. Bizans için paralı askerlik yapıyorlar ama Edirne'de olduğu gibi bağımsız bir güç olarak Bizans'ı yenebiliyorlar da. Aynen. Malazgirt'te taraf değiştirerek tarihin akışını etkiliyorlar. Sonra Çaka Bey'le tehlikeli bir ittifak kuruyorlar. Ama Bizans'ın kumanları devreye sokmasıyla büyük bir yenilgiye uğrayıp siyasi etkinliklerini kaybediyorlar. Çok güzel özetledin. Ana hattıyla hikaye bu. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani kalıcı bir devlet kuramamış olsalar da bıraktıkları iz neydi sizce? Şurası çok açık ki peçenekler yaklaşık 200 yıl boyunca Doğu Avrupa, Balkanlar ve Bizans tarihinde silinmez bir iz bıraktılar. Onlar sadece gelip geçen bir kavim değildi kesinlikle. Askeri güçleri, göç hareketleri, kurdukları veya bozdukları ittifaklarla bölgenin siyasi haritasını derinden etkilediler. Özellikle Malazgirt'teki rolleri, belki doğrudan niyetleri bu olmasa bile Anadolu'nun Türkleşme sürecine giden yolda kritik bir etki yarattı. Yani devlet kuramamış olmaları önemlerini azaltmıyor. Kesinlikle azaltmıyor. Aksine göçebe bir halkın yerleşik düzenlerle, imparatorluklarla kurduğu o dinamik, karmaşık ve çoğu zaman çatışmalı ilişkinin son derece ilgi çekici bir örneğini sunuyorlar. Onların hikayesi, gücün sadece devlet kurmakla ölçülmediğini de gösteriyor bence. Siz dinleyicimiz için son bir düşünce bırakalım o halde. Şimdi elimizdeki bu şiirsel kaynak bize daha çok savaşları, göçleri, siyasi dönüm noktalarını anlatıyor. Cesur savaşçılar, değişen ittifaklar, bunları görüyoruz. Evet, daha çok büyük olaylar odaklı. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Yani savaşların ve büyük olayların gölgesinde kalan daha sessiz etkileşimler ne durumda? Mesela peçeneklerin paralı asker, müttefik, düşman ya da sadece komşu olarak temas ettikleri Bizans, Rus, Bulgar, Macar gibi halkların kültürlerini, dillerini, gündelik yaşamlarını, toplumsal yapılarını bu dizelerin doğrudan anlatmadığı ne gibi şekillerde etkilemiş olabileceklerini hiç düşündünüz mü? İlginç bir soru. Lebonyon Savaşı sonrası siyasi güçleri kırılınca, peçeneklerin önemli bir kısmının Balkanlardaki yerel halklar arasında veya Kumanlar içinde eridiği, asimile olduğu biliniyor. Acaba bu kaynaşma sürecinde bugüne ulaşan bazı yer adlarında, belki Balkan dillerindeki kimi unutulmuş kelimelerde, hatta bazı geleneklerde veya genetik mirasımızda farkında olmadığımız peçenek izleri kalmış olabilir mi? Yani tarihin daha derindeki katmanlarında izlerini aramak. Aynen. Tarihin sadece büyük anlatılardan ibaret olmadığını hatırlarsak, peçeneklerin bu daha derindeki, belki de kişisel ve kültürel yankılarını nerelerde arayabiliriz? Bu izleri takip etmek, belki de bize tarih hakkında bambaşka bir bakış açısı sunabilir. Ne dersiniz?